Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel motifin anlatımını yapacağım. Sizlerle birlikte üçüncüyü öreceğiz. Ben iki tane hazırladım. E, Bu şekilde malzeme bilgimi vermek istiyorum. Kullandığım tığ 2,5 milim. Bu şekilde ipim de koton bir ip arkadaşlar. Çok kalın bir ip değil. Reklama girdiği için marka söyleyemiyorum. Zaten önceki videolarımdan da biliyorsunuzdur. Çok çeşitli ipler kullanmıyorum. Kullandığım ipler belirli ipler. Hemen başlamak istiyorum orta kısmından. Birçok yerde kullanabilirsiniz bu motifleri. Kırlent, battaniye, örgü, yelek, her türlü yani gayet şık bir motif türü. Hemen sihirli bir halka başlayarak bir zincir çekiyorum. Bu halka içerisine ilk 1 2 3 4 5 6 7 bu arkadan ipimizi küçültüyoruz. 7 tane sık iğnemizi yaptık, birleştiriyoruz ilk yaptığımız sık iğneye, tepesine arkadaşlar şöyle göstereyim. Birleştirdikten sonra 8'i birleştirdiğimiz yere de yapacağımız için şimdi 8'i tamamlamış olduk. Hemen 3 zincir çekiyorum. Aynı birleştirdiğim yere ikisini çıkıyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha alıp tekrar 2 çıkıyorum. Burada 3 ilmeğim kaldı. Üçünü birlikte çıkıyorum. Bu ilk başta 3 zincir çekiyoruz. Sonrası 2 zincir çekip bunu 3 kez tekrarlayacağız. Sonraki sık iğne içine geçiyoruz. Bakın. Önce 2 çekiyorum, 2 kalıyor. Yine aynı yere. Önce 2 çekiyorum, 3 kalıyor. Tekrar aynı yere. Önce 2 çekiyorum, 4 kalıyor ve hepsini birlikte çekiyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Diğer yanındaki sık iğne içerisine. Bu şekilde 2 2 çıkarak en sonda tığımızda 4 ilmeğimiz kalıyor. Hepsini birlikte çekip çıkarıyoruz. Aralarda 2 zincir çekiyoruz ve her bir sık iğne içerisine atlamadan bu işlemi 8 kez tekrarlayacağız. 8 tane bu şekilde motifimiz olacak. Dördüncüyü de yaptım. Arada 2 zincir çektim. Sonuna kadar bunu devam edelim ve motifimizi tamamlayalım. Sonra kenar kısımlarına geçeceğiz. Sonuna kadar 1 2 3 4 5 3 tane daha olacak ve motifimizi bitireceğiz bu orta kısmını. Evet, 8 tane yaptık ve sonuncusunu da yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Tam bu tepeye birleştirip bu üçlü motifimin tepesine kaydırmayla birleştirdim ve burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Orta kısmını bu şekilde tamamlamış olduk. Renklerini siz ayarlayın. Arkadan da bu halka, sihirli halkamızı çekip düğüm atarak temizleyelim. Şimdi diğer kenar kısımlarına geçtik. Evet, kenar kısımlarına geçtikten sonra burası düz tarafı, yani ördüğümüz örerken bize bakan taraf. Şimdi motifimizi başlarken arkadaşlar şunu önüme almak istiyorum ve motifimizi sizde daha anlaşılır olsun diye, çok karışık görünüyor çünkü nereden başlayıp şu aradaki zincirler, kenarları falan. O yüzden de sizinle birlikte motifimi önce ters tarafını çeviriyorum. Ters tarafından, şu kısmından başladım arkadaşlar. Bakın şuradan başlayarak motifimizi böyle sizlerle birlikte ben de göstererek daha da anlaşılır olacak. Motifinizi herhangi şöyle ipimi buradan taktım. Çevire çevire diğer eşlerini de yaparsanız, yani motifin ikincisini, üçüncüsünü daha kolay olacaktır. Şu ipler şu ters taraftan başladığımız için bakın arkası düz, biz terse taraftan başlayacağız. Çünkü zaten döneceğiz birazdan düz tarafına doğru. Önce ilk etapta 5 zincir çekiyorum arkadaşlar. 5 zincir çektim. Şimdi hemen
Motifimi 5 zincir çektikten sonra bir sonraki şu boşluğa bakın. Boşluğa bir ikili trabzan yaptım. Bu arada 2 tane zincir çekiyorum ve aynı yere ikili trabzan yapıyorum tekrar. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve bakın arkadaşlar diğer boşluğa geçiyoruz. Şu kısmı buradan başladık. Bu V olan kısmı yaptık aynı boşluğa. Şimdi 2 zincir çekip şu köşeyi oluşturacağız. 2 zincir çektim. Köşeyi oluştururken başını bir kez alıyorum ama 2'de çıkmıyorum da burada 3 kez yani 3 seferde çıkıp bu direği biraz daha uzun bırakmak istiyorum. Ve burada 5 zincir çekiyorum arkadaşlar. Köşeler olduğu için 5 zincir çekiyorum. Ve yine aynı yere 3 seferde çıktığım bir trabzan yapıyorum. Burası köşe. Şimdi tekrar 2 zincir çektim. Ve bir yanındaki boşluğa ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yere arkadaşlar. Bakın aynı yere tekrar ikili trabzan. Burada başlangıçta ne yaptıysak aynısını burada da yapıyoruz. Şimdi tekrar 2 zincir değil. Burada da yine köşeye geldiği için burada da 3 zincir çekiyorum. Ve bir de trabzanımızı sayarsak başlarken de 5 zincir çekmiştik. Buradakinde 3 zincir çekerek eşitliyoruz. Hemen şimdi bakın burada tamamladık. Motifimizi tersten buraya kadar geldik. Ve 3 zincir çekip şimdi geriye dönüyorum. Motifimin arkada iplerimizi temizleyelim. Motifimizin düz kısmını. Şimdi burada çeviriyorum. Ne yaptık biz? Şu tığımla göstereyim. Buradan başladık. Buraya kadar geldik. Ve şimdi şu kafa karışıklığı yapmasın. Şu kenardaki şu üçgen yani şu direkleri, şu buradakileri, oyaları en son yapacağız. Şimdi motifimizin şu kısmına geçiş yaptık arkadaşlar. Bakın buradan 3 zincirle şu trabzan kısmını öreceğiz. Hemen buraya 3 zincir çektim. Direkt içerisine ikili trabzanlar yapıyorum. Ve bu ikili trabzanları da bakın başladık. Aralara 2 tane ve bir de birer tane direklere batacağız. Hemen şöyle kenara alayım. Bir yandan ben de ona bakarak tam karıştırmak istemiyorum ben de. Hem ona bakayım hem de sizlere de göstermek istiyorum tarif ederek. Şimdi hemen 3 zincir çektim. 2 trabzan arasına, bir trabzan tepesine. 2 trabzan boşluğa bu şekilde ikili trabzan, bir trabzan tepesine yapıyoruz. Evet, şu ipimi almak istiyorum arkadaşlar. Hem önden size şey olmasın görüntüsü. Buraya geldik. Buraya da yine 2 adet ikili trabzan. Tam tepesine yine bir tane ikili trabzan. Şimdi bu 5 zincirlik yere geldik. 3 tane buraya ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum burada arkadaşlar. Köşe olduğu için yine aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım ve bir tane de direkt tepesine yaparak sonuna kadar yine 2 ortalarına bir tane tepesine arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Sonuna gelelim. Evet, şimdi tekrar burada bakın başladığımız 5 zincir 2 tane yapıyoruz ve hemen 3 zincirin 3. zincirimizin tam tepesine bir tane daha trabzan yaparak burayı da eşitledik arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz ve geriye dönüyoruz. Geriye döndüğümüz kısımda şurası oluyor arkadaşlar. Şimdi şu kutucuklarımızı yapıyoruz. Geriye döndük ve kutucuklarımızı yaparak devam ediyoruz. Bir değil yani bu zaten trabzanımızın tepesi olarak sayıyoruz. Arada bir tane bırakıp şu kısma atlıyoruz
ve bir tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Arada bir tane bırakıp diğerine trabzan yapıyoruz. Bakın aralarda bir tane bırakıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Arada bir tane bırakıyoruz. Bir zincir çekip arada bir tane bırakıp trabzan yapıyoruz. Buraları zaten anladık. Hızlı hızlı geçiş yapıyorum. Video çok uzanmasın arkadaşlar. Bir zincir çektim. Tekrar buraya bir tane trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar. Bu kısımdayız. Şimdi hemen 3 boş tam köşemize bir zincir çekip içerisine bir tane daha kutucuk oluşturuyorum ve burada 3 zincir çekiyorum. Yine köşemiz olduğu için aynı yere tekrar batıyorum. Bir zincir çekip ve şimdi tam bu baştaki trabzanın tepesine yapıp bu sırayı da yine buraya kadar birer tane trabzan atlayıp aralarda bir zincirle sonuna ilerleyelim. Evet, sonuna geldim. Hemen buradaki direğe batıyorum. Sonuncuyu da bakın toplamda 2 4 7, burada da sayalım 1 2 3 4 5 6 7 tane. Hemen çeviriyoruz. Bu kez bu üstteki trabzan sırasını öreceğiz. Yine 3 zincir çekerek geriye çevireceğim motifimi. Bakın düz tarafına yine denk geldi trabzan sıramız. Şimdi hem aralara bir tane, buralara boşluk içerisine, kutucukların içerisine bir tane yine direk trabzan, direklerin başına batarak trabzan örüyoruz. Bir tane kutucukların içerisine, bir tane tepelerine batarak örüyoruz. Elim arada kameraya çarpıyor. O yüzden arada bir titriyor, telefon sallanır gibi oluyor arkadaşlar. Bir tane bu aralara, bir tane de trabzan tepelerine. Buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar bakın buraya kadar ördük. Buradan göstermek istiyorum. 1 2 çektiğim 3 zincirle birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trabzanımız olacak eğer saymak istiyorsanız. Yanlışlık olmasın. Hemen şimdi burada 2 tane yana geçiyorum. Toplamda 15'ti 17 tane trabzanımız oldu. Şu kısım arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Bu 3 köşedeki 3 tane zincirimizin içerisine de 2 trabzan yaptık. Tekrar 3 zincir çekiyorum aynı yere. Bakın orada görünüyor zaten. Tekrar 2 trabzan daha yapıyoruz. Bu tarafta ne yaptıysak aynı şekilde ilerliyoruz. Şimdi direkt tepesine batarak trabzan ve kutucuğun içerisine bir trabzan. Tepelere bir trabzan, kutucuğun içerisine bir trabzan. Sonuna kadar yine buraya kadar gelelim, devam edelim. Evet, sonuna geldik. Bu köşedeki 5 zincirimizin içerisine bir trabzan ve hemen 3. tepemize de şöyle bulup zincir içerisine batarsak daha iyi olur arkadaşlar. Şuradan almak istiyorum. Bir içerisine denk gelmedi tam. Evet, tam üçüncüyü bulursak daha iyi olur. Böyle direkli olsun. Hemen şimdi burada tamamladık bu sıramızı da arkadaşlar. Hemen artık geriye dönmüyoruz. Buraya kadar geldik. Bakın şimdi 8 tane zincir çekeceğiz. Buralarda size kafa karıştırabilir. O yüzden elimi takip ederseniz daha sağlıklı olur. Şimdi burayı bitirdik. Kenar kısımlarına döneceğiz. 3 4 5 6 7 8. 8 zincir çektim. Hemen batacağım yeri size göstereyim. Şu trabzan kısmına şöyle içerisine sık iğne ile bunu kapatacağız. Tam tepesine içine girelim. Bir sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 zincir çekmiştim. Burada trabzanla
buraya bağlıyoruz. Geldik. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Direkt burada boşluğa sık iğne ile battım arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Bu köşemizi oluşturduk ve buradan buraya geçiş yapacağız. Şimdi batacağımız yer buraya yaptık. 2 zincir çekip bu trabzan içerisine geçiş yapıyoruz ama trabzan yapıyoruz bu sefer. Hemen aynı yere 2 zincir çekip bir tane daha V oluşturuyoruz ve 2 zincir çekiyoruz. Bu araya boşluğa bakın, boşluğa batıyoruz. Buradaki boşluğa sık iğne ile kapatıyoruz. Bizim amacımız şuradaki köprü yani V görüntüsünü oluşturmak arkadaşlar. İlmeğimi bir toparlayıp devam edelim. 2 zincir çekmiştik. Hemen şu boşluğa sık iğne ile birleştirdim. Tekrar 2 zincir çektim. Bakın şimdi şuraya geliyoruz arkadaşlar. 2 zincir çekip tam bu motifimizin tepesine şurada şu arkadaki ipimizi en son onu hallederiz. Hemen şu tepesine batmak istiyorum. Tepeyi evet buldum. Burada bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekip bakın burada yaptığım yer diğer motifin tepesi. Bu boşluğa batmadan diğer motifin tepesini sık iğne ile kapatıyorum. Burada da oluşturduk bu şekilde. 2 zincir çektim. Hemen burada yine yaptığımız işlem bunu yaptık. Diğer motifin tepesine geçiş yaptık. 2 zincir çekerek yanındaki boşluğa burada tam köşemizi oluşturacağız. Bir trabzanla bağladık. Burayı dediğim gibi köşe olduğu için 3'te çıkacağım. Orayı unuttum ben arkadaşlar. 1 2 3 şu köşeden aynı burada karşılıklı oluşacak. Buraya da 5 zincir çekiyorum ve yine aynı şekilde aynı yere 3 seferde çıktım, trabzan yapıyoruz. Burada da köşemizi oluşturduk. Tekrar 2 zincir çekip yine buradaki bakın tepemize geçiş yapacağız. Hemen yanındaki. Burada nasıl tepesine battıysak burada da bu motifimizin tepesine batarak bunu kapatıyoruz sık iğne ile. Evet, 1-2 zincir çektik ve buradaki yanındaki boşluğa geçiş yapacağız. Hemen boşluğa batmadan motif tepesine bir tane trabzanla bağladık. Aynı yere yine motifin battığımız yere bir trabzan yaptık. 2 zincir çekiyoruz ve şu kısma sık iğne ile kapatıyoruz. 1-2 zincir çekiyoruz. Şöyle çevirerek bakarsanız şu kısımdan yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Yine 2 zincir çektim ben. Şu kısma yine trabzan yaptım. 2 zincir çekerek aynı yere bir trabzan daha yaptım. 2 zincir çekerek bu kutucuğun tam ortasına kapattım. Buradan yine 2 zincir çektim. Buraya geldim. Yine bir trabzan, 2 zincir çekip buraya geldikten sonra pardon tam yine köşemiz olacak arkadaşlar. O köşede de 5 zincir çekmemiz gerekiyor. 5 zincir yine çektik. Hemen burada normal trabzan yapıyoruz. Buradaki yapmamın amacı arkadaşlar benim şu uzunca burayı yapmamın. Buradakini uzun yaptığımız için bu köşedekini de uzun yaptım. Karşılıklı dengeli olsun diye. Hemen 2 zincir çekiyorum. Bir tane bakın. Burada köşemizdeyiz tam gördüğünüz gibi. 2 zincir çekip şöyle bir trabzanı atlayıp diğerine batacağız. Bakın zaten ilk trabzanın ara boşluğuna battık. Burada 1 2 yine 3. trabzanın gösteriyorum. 1 2 şu kısma hemen arada 2 tane kalacak, batıyoruz. 2 zincir çektik. Şimdi birer ikişer tane atlayarak bu köprüleri bu trabzan kenarlarına yapacağız. Bakın 1 2 atladım. Üçüncüye ikili trabzan,
2 zincir çektim, aynı yere bir V oluşturdum, 2 zincir çektim, yine 1 2 üçüncüye sık iğne ile kapattım, 1 2 zincir çektim, yine 2 tane atlayarak buraya bir trabzan, 2 zincir çekiyorum, aynı yere bir V oluşturdum, 2 zincir çektim ve yine 2 trabzan atlayarak kapattım sık iğne ile. 1 2 zincir çektim. Şimdi bakın buraya geldik. Arada sadece bir tane trabzanımız kaldı. 2 zincir çekiyorum. Buraya direkt geçiş yaptım. Burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere tekrar ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Bir tane atlayıp diğerine kapattım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. 2 zincir çektim. Üçüncüye yine bir trabzan, 2 zincirle ara boşluğuna aynı yere bir trabzan, 2 zincir çekerek 2 tane atlıyorum. Yine bakın sık iğne ile kapattım. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Sonunu da bağlayıp bitireceğiz motifimizi burada. Kenar oyası da bu şekilde, sayılara sadık kalırsak bir yanlışlık olmaz. Bakın hemen 2 zincir çektim. Burada sonuna geldik arkadaşlar, neredeyse. Hemen gösteriyorum. Nereye geldik biz? Döndük ve buradaki kısma doğru ilerleyeceğiz. Bakın yaptığım yer, 2 zincir çekerek burada bağlayacağız. 2 zincir çektim. Başta 8 tane zincirimiz vardı. 1 2 üçüncüsüne arkadaşlar zaten trabzan olarak kabul ediyoruz. Üçüncüsüne kaydırma tekniğiyle bağlıyoruz. Motifimizi burada tamamlıyoruz. Evet, bakın aynı kısım, hatta şunu ben bir tane zincir fazla almış olabilirim. Şöyle şuradan kenarından bir zincir daha bu taraftan bağlayarak kapatayım ve bir zincir çekip burada motifimizi tamamlıyoruz. İpimi kestim ve arkadaşlar bakın motifimizi tamamladık. Evet arkadaşlar, bakın motifimiz tamam, hazır oldu. Gayet basit, dediğim gibi birkaç tane ördükten sonra da gayet aklınıza, ezberinize yatabilecek bir motif. Bu şekilde, bu kadar da anlatımım. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Motif birleşimi de yapmak isterseniz şöyle, zaten şu kenarlardan, şu üçlü, şu kısımlardan şöyle göstereyim, şu boşluk kısımlarından ekleyip böyle motifler elde edebilirsiniz. Çok eğer istek olursa bu videonun alt kısmına, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eklemeyi de merak edenler için şöyle dörtlü dörtlü motifler, şöyle tam renkli motifler şu orta kısma gelecek şekilde böyle bir büyük motif elde ederek istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadardı benim motif anlatımım. Abone olarak, yorum ve beğeni yaparak kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Görüşmek ümidiyle.